En popüler konuya geldik. Longevity. Longevity'nin genel kavramı sağlıklı yaş almak. Yani sağlıklı yaşlarınızı uzun süre yaşayabilmek. Enflamasyonun vücudu yıpratan en önemli konu olduğu pek çok otoritenin söylediği konu. Metilasyon döngüsü dediğimiz vücutta bazı çarklar var. Yani algı, vergi gibi işlevleri gösteren biyokimyasal yolaklar var. Metil taşıyan yolaklar bunlar. Bizler ne yapmalıyız ki diyabeti, longevity anlamında bize katkısı olsun? Diyabet açısından bir evveliyatına gitmek lazım. Beslenmenin düzenlenmesinin ötesinde karaciğer sağlığına bir odaklanmak lazım. Ağız sağlığı ve vücut sağlığını bir arada değerlendirdiğimiz Sağlığınla Gülümse video serimizde devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Supplementlerle ve sevgili Elif Fahsa hocamızla beraber devam ediyoruz. Tabii en popüler konuya geldik. Longevity. Şimdi herkes daha uzun ve daha sağlıklı yaşamın sırlarını arıyor. Biz aslında en temel sırrı hamilelik ve çocukluk dönemiyle beraber verdiğimizi düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey son dakikalarda tam olarak olmadığını düşünüyorum kendi adıma. Evet. Uzun ama verimli, sağlıklı bir ömür yaşamak isterim dersem, artık olabildiği kadarıyla, bu dakikaya kadar gelenlerden sonra olabildiği kadarıyla almam gereken takviyeler nelerdir? Şimdi longevity'nin genel kavramı sağlıklı yaş almak. Yani sağlıklı yaşlarınızı uzun süre yaşayabilmek, sağlıklı ömrünüzü uzun süre devam ettirebilmek. Genel anlamda yapılan çalışmalarda şunu görmüşler. 50-60 yaş aralığına kadar kronik bir hastalığa maruz kalmadıysanız ömrünüz 90 yani 100 yaşına kadar devam edebiliyor. Bunu nereden esinlenmişler? Dünyada 5 bölge var. Blue Zone diye adlandırılan bölgeler. Buradaki sentenaryon yani 100 yaşını devirmiş kişilerin ortak özelliklerinden yola çıkmışlar. Ve gene bunların ortak özelliklerine baktıklarında beslenme alışkanlıkları, tükettikleri besin maddeleri sürekliliği, stresle başa çıkma yöntemleri, özellikle bir inanca sahip olup onun ritüellerini yapıyor olmaları, bu herhangi bir inanç sistemi olabilir. Sosyalleşiyor olmaları, arkadaş çevrelerini ve iletişimleri açısından ve toprakla uğraşıyor olmaları gibi ortak noktalar bulmuşlar. Aslında bunların ortak noktalarının temeline inecek olursak hücresel enerjinin desteklenmesi ve uzun yaşam geninin aktive edilmesiyle bu ortak noktayı birleştirebileceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi hücresel enerji dediğimiz zaman hücrede enerjiyi üreten bir mekanizma var. Mitokondri dediğimiz yapının içerisinde. Bu mekanizma 5 tane proteinden oluşan bir mekanizma ve sonunda ATP üretimiyle sonuçlanıyor. Tabii biz ATP'yi üretebilmemiz için öncelikli olarak glukozu ya da temel besin maddelerinden dönüştürdüğümüz glukozu hücre içerisine sokabilmemiz lazım. Hücre içerisine girdikten sonra enerjiye dönüşmesi lazım. İşte bu aşamada mitokondrideki bu 5 protein önem arz ediyor ve ATP üretiliyor ve hücrenin enerjisi kendisine yeteceği kadar hücrenin enerjisi üretiliyor oluyor. Eğer ki yetersiz bir enerji üretimi varsa o hücrenin fonksiyon görmesi, toksinlerinden arındırması, yapısal işlevlerini yerine getirmesi, onarımı vesaire mümkün olmuyor ve ölümüyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla biz hücrenin enerjisine odaklanırsak uzun yaşamı ve sağlıklı yaşamı destekleyebiliriz yaklaşımıyla ilerlenmiş durumda. Burada da destekleyebileceğimiz birkaç tane molekül var. Bunların başında NAD dediğimiz molekülün oluşumuna altyapı oluşturacak, baz oluşturacak 2 molekül. Nikotinamid ribozit dediğimiz NR diye kısalttığımız bir destek var. Bu B3 vitamininden de derive olan gelen bir molekül. Ama bizim dışarıdan takviye olarak verebildiğimiz ve hücre zarından rahatlıkla geçen, mitokondri zarından rahatlıkla geçen ve enerji üretimini destekleyen çok kıymetli bir molekül. Diğer taraftan NMN diye kısalttığımız niasinamid mononükleotit molekülü. Bu da yine NADH yapımına
destek veriyor. Bu iki molekül birlikte çalışıyor ve çok değerli moleküller enerji üretiminde ve hücresel sağlığın desteklenmesinde kilit rol oynuyorlar. Longevity yaklaşımında diğer antioksidan sirtuin genini harekete geçirecek aç kalma, intermittent fasting dediğimiz bu aralıklı orucun kullanılması, uygulanması. Bunu da benzer şekilde etkileyen bir takviye var, resveratrol. Resveratrol iyi bir antioksidan etkinliğe sahip ve sirtuin dediğimiz uzun yaşam genini de harekete geçirerek etkinlik gösteriyor. Uzun yaşamı engelleyen 2 tane daha benim aklıma gelen faktörler var. Öncelikle birinciyi soracağım. Enflamasyon. Yani enflamasyonun vücudu yıpratan en önemli konu olduğu pek çok otoritenin söylediği konu. Peki bu enflamasyonu odağını ortadan kaldırdıktan sonra işte diş kökü iltihabı gibi bilmem herhangi vücuttaki bir enfeksiyon odağı gibi bademcik iltihabı gibi herhangi bir mikrobik odağın dışında da vücudun kendi oluşturduğu enflamasyon da var. Bu tür enflamasyonu azaltmaya ya da önlemeye yönelik bizim odağı ortadan kaldırmanın dışında önereceğiniz ne tür destekler vardır? Evet, aslında çok güzel bir konuyu hatırlattınız bana. Öncelikli olarak bu longevity sürecinde bahsettiğim desteklerden önce aslında vücutta bir inflamasyon varsa veya oluşmasını engellemek için ya da eksik vitamin mineraller varsa bunları desteklemek için ya da metilasyon döngüsü dediğimiz vücutta bazı çarklar var. Yani algı vergi gibi işlevleri gösteren biyokimyasal yolaklar var. Metil taşıyan yolaklar bunlar. Bu metil taşıyan yolakların iyi çalışabilmesi için temel B12, B6, magnezyum gibi desteklerin yapılması gerekiyor. Yani aslında tüm bunların olduğunu varsayarak hareket ettiğimizde diğer longevity için, hücresel enerji için kullanılabilecek takviyeleri bahsetmiştim. Bu Blue Zone'dakiler bunu nasıl yapmışlar? Tabii ki desteklerin dışında bir de beslenme ve yaşam tarzıyla bunu kapatmışlar. Yani beslenmelerine mutlaka haftada 3 gün Akdeniz tipi beslenme olarak yaklaşmışlar. Haftada 3 gün balıklarını düzenli yemişler. Balıklarını ağır metal içermeyen deniz balıklarından, yağlı balıklardan seçmişler gibi özellikleri var. Tabii ki biz burada neyi tercih edeceğiz? Sizin de bahsettiğiniz gibi inflamasyonu ortadan kaldıracak bir beslenme alışkanlığınız varsa bile artık çok toksik bir dünyada yaşıyoruz. Antiinflamatuar bir destek kullanmak burada faydalı olacaktır. Omega 3 bunların başında geliyor ya da kril yağı yine bir omega 3 ve antiinflamatuar kaynak olarak kullanılabilir. Kurkumin olabilir. Resveratrolden bahsetmiştim. Özellikle resveratrol burada da inflamasyonu ortadan kaldırmada iyi bir kaynak olarak değerlendirebiliriz. Metilasyon döngüsünün desteklenmesinde de iki kritik vitamin, folik asit ki metilfolat olmasını gerekiyor demiştim. Ama daha önemlisi kobalabin yani B12 vitamini. B12 vitamini olmadan metil vericisi ya da metilasyon sisteminin o metiyonin basamağı iyi çalışmayacaktır. İyi çalışmadığı zaman DNA onarımı, S-adenozil metiyonin dediğimiz molekülün üretilmesi ya da enerji üretimi, kreatin yolağının sekteye uğraması, çalışmaması gibi durumlarla karşı karşıya kalırız. Ama daha önemlisi homosistein yükselmesiyle karşı karşıya kalırız. Evet ki homosistein artık kalp damar sağlığı açısından özellikle damar sertliğinin oluşmasının önlenmesi açısından çok değerli bir göstergeç. Dolayısıyla homosistein seviyesinin çok yükselmesini istemiyoruz. Bu nedenle de B12 eksikliğinin bir göstergeci olan homosisteini düşürmek için B12'yi takviye etmek istiyoruz. Bunu da tercih ederken bir metil verici fonksiyon göstermesi için B12'yi metilkobalamin şeklinde tercih etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan yine triptofan metabolizması yoluyla da hormonların üretimini sağlarız ki bu hormonlar serotonin gibi, melatonin gibi, dopamin gibi bizi hayata bağlayan, daha enerjik olmamızı, daha iyi düşünmemizi ve odaklanmamızı sağlayan, iyi uyumamızı sağlayan hormonlardır. Bunlar için de yine kritik
vitaminlerden B6 vitamini değerlidir diyebilirim. Dediniz ki hücrelerin içerisine glikoz girmesi lazım ki mitokondriler çalışsın, vücudumuzun metabolizması gelişsin. Ama bir de onun giremediği durumlar var. Evet. Şimdi giremediği durumlarda oluşan diyabet de damar tıkanıklığından tutun pek çok hastalığın temel sebebi oluyor. Bizler ne yapmalıyız ki diyabeti tabii ki işte yürüyüşler yapmanın, doğru beslenmelerin yanında destekleyici olarak kullanalım da longevity anlamında bize katkısı olsun, diyabete yakalanmayalım. Tabii ki diğer bir faktör de vücudun enflasyon odakları, onların da ortadan kaldırıldığını varsayarsak. Diyabet dünden bugüne gelişen bir hastalık değil. Zemininde çok farklı faktörler rol oynuyor ama en başta metabolizmayı bozacak beslenme alışkanlıkları ve karaciğerin yağlanması, kan glukoz düzeyinin yükselmesi, insülinin buna direnç göstermesi, hücrelerin direnç göstermesi ve karaciğer yağlanması, damar sertliği, bunların hepsi aslında birbirlerini bir yönüyle tetikleyen unsurlar. Bazısında farklı seyrederken diğerinde bambaşka yolaktan giderek farklı hastalıklara evrilebiliyorlar, farklı sonuçlara evrilebiliyorlar. Ve metabolizmanın düzensizleştiği bu noktada kimisi böbrek hastası, kimisi hipertansiyon, kimisi kalp hastası, kimisi diyabet gibi kollara ayrılabiliyor. Diyabet açısından söylediğinizde, sorduğunuzda tabii ki bunun dediğim gibi bir evveliyatına gitmek lazım. Beslenmenin düzenlenmesinin ötesinde karaciğer sağlığına bir odaklanmak lazım. Karaciğerdeki bir yağlanma evresi, o grade 1, grade 2 evreleri zaten beslenmeyi kontrol altına almazsanız siroza kadar gidebilecek bir olgudur karaciğer yağlanması. Son yıllarda da artık alkolik değil de non-alkolik karaciğer yağlanması yoğun bir şekilde görülmektedir ve obezite ile beraber. Buraya odaklanmak çok değerli. Buraya odaklandığımızda da karaciğer yağlanmasını kontrol altına alacağımız bazı takviyeler var. Destekleyebileceğimiz bazı takviyeler var. Özellikle karaciğerde kolesterol metabolizmasını, karaciğer hücrelerinin iyi bir şekilde çalışmasını destekleyecek bazı bitkisel destekler var. Deve dikeni geliyor. Deve dikeninin yapısında silimarin dediğimiz moleküller var. Bunlar kolesterolün mekanizmasını destekleyici ve kan yağlarını azaltıcı, kolesterol yapımını rahatlatıcı, karaciğer hücrelerini rahatlatıcı etki ortaya koyuyor. İkincisi enginar yaprağı ekstresi geliyor. Enginarın o dış yüzeyindeki çöpe atılan yeşil yaprakları aslında tedavi edici amaçlı oldukça değerli ve aynı bir kan yağlarını düşürücü ilaç gibi, statin gibi etki gösteriyor aynı mekanizma üzerinden. Statin benzeri etki göstererek kolesterol yapımını azaltıyor. Kötü kolesterol yapımını özellikle kontrol ediyor. Yine bazı amino asitler var. Faz 2 reaksiyonlarını destekleyen, işte metil içeren, sülfür içeren, taurin gibi, glisin gibi amino asitlerden faydalanabiliyoruz. Bunlar da faz 2 reaksiyonlarını destekleyerek toksinlerin dışarıya atılması konusunda karaciğeri rahatlatıyorlar. İşte kara hindiba, kolin gibi desteklerden karaciğer sağlığı ve yağlanmasının önlenmesi için yararlanabiliyoruz. Gelelim karaciğeri yağlanmaktan kurtardık. Hücre içerisine insülin de çalışarak hücre içerisine glukoz girmesine. Burada da sizin bahsettiğiniz gibi metformin gibi etki gösteren bir takviye var. Berberin. Berberin aslında bir etken madde. Berberis vulgaris ya da Berberis aristata diye ya da bir sürü başka bitkinin içerisinde bulunan bir etkin madde berberin. Bir ilaç olan metformin gibi benzer etkinlik ortaya koyuyor. Ve kan şekerinin hücre içerisine girmesine ve insülin sensitivitesinin artmasına destek olan etkileri var. İnsülin duyarlılığının artmasına destek olan etkileri var. Aynı zamanda kan kolesterol düzeyleri, lipid profilinde rahatlatıcı, karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkiler yapıyor. Belki bir diğer insülin reseptörlerini çalıştıran ve
hassasiyetini artıran etki olarak da yine bir metil verici molekülden bahsetmek istiyorum. O da inositol. İnositol özellikle hücrelerde miyoinositol ve dekiroinositol gibi iki farklı formda etkinliğini gösteren bir molekül ve insülin duyarlılığını artırarak hücre içerisine glukoz girişini teşvik ediyor, destekliyor. Hani en tipik iki örneği verebilirim. Bir de kromyum pikolinat deniyor. Krom, evet, krom da çok güzel hatırlattınız onu. Krom da özellikle insülin reseptörlerinin çalışmasının duyarlılığının sağlanması, glukozun hücre içerine alınmasını destekleyici etkisi var ve iştahı kapatıcı etkisi var. Özellikle işte obezite problemi olan, işte body mass indeksi yükselen, iştah problemi olan, iştah artış problemi olan ya da kilo verme isteği, diyabet hastalarında da azalan bir şeydir, mineraldir krom. Ara ara desteklenmesini önerdiğimiz mineraldir. Bu amaçla kullanılabilir. Belki burada bahsedebileceğim bir diğer mineral de magnezyum. Magnezyum da hücre içerisinde tirozinkinaz aktivitesini sağlayarak glukozun hücre içerisine alınmasını, insülin reseptörlerinin çalışmasını sağlar. Bu da bu amaçla önerebilirim. Şimdi siz sordukça ve ben düşündükçe aklı açıyor. Diyabetlerde mesela diyabet hastalarında özellikle periferik sinir uçlarının desteklenmesi ve periferik nöropatiyi önlemek açısından alfa lipoik asiti öneriyoruz. Ağız hijyeni ve diş problemleri, işte yara iyileşmesi sorunu olduğu için diyabetlilerde ekstra önem kazanıyor. O yüzden de yara iyileşmesini hızlandırmak için de ağız problemlerinde C vitamini ve çinkoyu yine burada önermemiz gerekiyor. Evet sevgili hocam, son bir sorum var. Bu da bağlantılı bir soru olacak. Şimdi biz hepimiz insanoğluyuz ama erkekler ve kadınlarda bazı hormonal farklılıklardan dolayı hepimizin bildiği farklılaşmalar ve yapılar var. Gelişimler var. İşte biraz önce de söylediğiniz kadınlarda özellikle belli bir yaştan sonra kemik yıkımı daha fazla oluyor diye. Şimdi ben tüm aldığımız bu desteklerin kadın ve erkekler arasındaki farklılıklarını soracağım. Yani aynı destekleri biraz önce anlattığınız tüm bilgiler ışığında mı almalıyız? Yoksa fark eden bir nokta oluyor mu? Bir de bence çok önem taşıyan ve çok kişinin faydalanacağı son bir soru. Menopoz döneminde kadınlara nasıl destek olmalıyız? Çünkü kadınların gerçekten çok büyük sorunlar yaşadığı bir dönem. O dönemde bizim hem menopoz öncesi hem menopoz esnasında hem de sonrasında kadınların daha konforlu bir yaşam sürmeleri için önerebileceğiniz takviyeler var mı? Teşekkür ediyorum. Aslında cinsiyet anlamında kadın ve erkeğin tabii ki temel vitamin, mineral ihtiyaçları ortak. Fark yaratan konu hem erkekte hem kadında özellikle cinsiyeti sağlayan organ ve dokuların desteklenmesi konusunda oluyor. Öncelikle olarak erkekler açısından baktığımızda prostat sağlığını desteklemek oldukça kritik. Çünkü belli bir yaştan sonra ortalama 40'lı 50'li yaşlardan itibaren artık prostat sağlığında sinyaller vermeye başlayabiliyor. Ve prostat büyümesi, hatta ilerleyen dönemde prostatla ilgili kanseröz olgularla karşılaşma riski yaş ilerledikçe artabilmekte. O yüzden erken dönemden prostat sağlığının korunması için spesifik bir destek kullanılabilir. İçeriğinde cüce palmiye, ağırlıklı olarak sapalmetto dediğimiz cüce palmiye, sakız kabağı çekirdeği yağı, ısırgan gibi kullanılabilecek destekleri önerebiliriz. Bunu ayrı tek başına ya da multivitaminle kombine bir halde kullanılmasını önerebiliriz. Erkek cinsiyete özel ürünlerle birlikte. Kadınlarda ise olay tamamen farklı. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlarımız ortaya çıkabiliyor. İşte erken prodüktif dönemde, erken yaşlarda hormonların desteklenmesinin ötesinde daha çok premenstrüel sendrom dediğimiz bir durum varsa, yani adet döneminde ortaya çıkan şikayetler, baskın şikayetler varsa
Bunları biraz daha kontrol altına almaya yönelik Agnus castus bitkisi gibi bir destek kullanılabilir. Ya da yine burada magnezyumu biraz daha arttırdığımız bir destek olabilir. Ama menopoz döneminde, menopoza yaklaşıldığı dönemde artık ihtiyacımız hem kalsiyum, D vitamini vesaire bazında, zaten onları da baz olarak kullanılmasını öneriyoruz ama biraz daha hormonal etkilenimin azalması nedeniyle, hormon dengesinin bozulması nedeniyle aynı zamanda östrojeni de destekleyecek bir takım takviyelerle ilerlemeyi önerebiliriz. Aslında soya izoflavonları östrojenik, fitoöstrojenik etki göstermesi nedeniyle iyi de bir östrojen kaynağıdır ve daha çok biz böyle o östrojen etkisinin ortadan kalktığı dönemlerde destekleyici, özellikle kemik yapısını destekleyici etkisinden dolayı tercih edebilmekteyiz. Diğer taraftan menopoza girdikten sonra artık takviye olarak şey dediniz, progesteronlar, doğal progesteronlar vesaire. Hani bu konuda aslında daha çok kadın doğum hekimlerine spesifik bir durum olduğu için kadın doğum hekimlerine söz vermek daha doğru olur. Çünkü progesteron ya da östrojen benzeri takviyeleri ilaç olarak almak gerekiyor. O yüzden uygun hastalarda uygun takiplerle ilaç olarak tavsiye etmek Kullanılması lazım. gerekiyor. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepimiz çok bilgilendik. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok da keyif aldım. Güzel bilgiler ben de edindim bu arada sizden. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlığınla Gülümse kanalımız kendi konusunda çok yetkin uzmanlarla beraber konuşmaya devam edecek ve sizleri bilgilendirmekten keyif alacak. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.